Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır biber turşusu tarifi paylaşacağım. İnanın o kadar güzel oluyor ki bir sene bile bozulmayacak harika çıtır biber turşusu. Yapımından 5 gün sonra bile açıp yiyebileceğiniz kolay turşumuzun yapım aşamasına geçelim. İlk önce kıl biberlerimi ben güzelce temiz birkaç defa yıkadım arkadaşlar ve sularını da sızdırdım. Şimdi keseceğim arkadaşlar. Bu büyüklükte kesmemiz yeterli. Ben 1 kilogram kıl biberle yapacağım arkadaşlar. Sizler de tabii ki bu malzemeyi çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz. Biberlerin uç kısımlarında çürük veya kötü görüntü varsa onları da kesip atıyorum arkadaşlar çöpe. Pul biberlerin hepsini aynı şekilde doğrayacağım. Evet, artık doğrama işlemim bitti. 2 baş kadar sarımsaklarımı da arkadaşlar bu şekilde temizledim, ayıkladım. Kenarda bekletiyorum. Benim sarımsakların başları ufaktı. 2 baş yeterliydi. Evet, gördüğünüz gibi ben acı biber ek olarak kullanacağım. Biberlerim çok acı değil, kıl biber. Biraz da turşuya yakıştığı için bu şekilde kırmızı biberler de turşunun içinde görüntü olarak da bir renk verdiği için arkadaşlar ben bu şekilde tercih ettim. Siz kullanmaya da bilirsiniz. Güzel kaynar suyla yıkayıp kuruttuğum kavanozumun dibine 5-6 diş sarımsak ekledim. Üzerine doğramış olduğum kıl biberlerimden ekleyeceğim. Acı kırmızı biberimi de bu şekilde ortasına koyuyorum. Geri kalan biberlerimi de dolduracağım. Biberlerimizi ezmeden birazcık kavanozu bastıralım. Biberlerimiz daha çok kavanozda yer alması için. Üzerinde 5-6 diş tekrardan sarımsak ekledim. Bazı büyük olan sarımsak dişlerimi ikiye böldüm arkadaşlar. Toplamda 1 kilogramlık kavanoza 12 diş kadar sarımsak eklemiş oldum. Sizler tabii ki çok seviyorsanız daha fazla ekleyebilir veya azaltabilirsiniz az seviyorsanız sarımsak. Yarım kilogramlık kavanozuma da yine tekrar 3-4 diş sarımsak ekledim. Ben ölçtüm arkadaşlar. 3 tane 1 litre yeterli gelir diye düşündüm ama olmadı. 2 tane 1 kilogramlık, bir adet de yarım kilogramlık kavanoza yeterli geldi. 1 kilogram kıl biberi. Yarım kilogramlık kavanozumu da dolduruyorum biberlerimi bastırarak. Üzerine sarımsak koymadığım kavanozumun da 5-6 diş tekrardan koyuyorum. Yarım kiloluk üzerinde koyuyorum sarımsağımı. Turşumuzun en önemli kısmına geldi sıra. Tuzunu eklemekte. Tuzu çok önemli arkadaşlar. Yemeklik tuz değil, turşuluk kaya tuzu kullanacağız. 1 kilogramlık kavanoz için 1 yemek kaşığı kayalık turşuluk tuz kullanıyoruz. Yarım yemek kaşığı kadar da yarım kilogramlık kavanoz için kullanacağım. Az tuzlu seviyorsanız tuz oranını azaltabilirsiniz. 1 çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyorum. Limon tuzu da eğer iri parçaysa 3 parça 1 kilogramlık kavanoza eklemeniz yeterli. Çok fazla ekşi olmaması için bakın yarım kilogramlık kavanoza 2 parça ekledim. Benim limon tuzum biraz iri parça olduğu için o şekilde ekledim arkadaşlar. Dama kısmına da ne kadar eklediğimi sizlere belirteceğim. 1 çay kaşığı kadar toz şeker. Tatlı kaşığı ile ekliyorum ama tatlı kaşığın ucuyla ekliyorum. Siz tam ölçü yapmak için çay kaşığı kullanabilirsiniz. Yarım kilogramlık kavanoza da yarım çay kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Kamerada miktar fazla gözüküyor ama arkadaşlar fazla eklemedim. Sizler çay kaşığı kullanarak toz şekeri ekleyebilirsiniz. 1 çay bardağı üzüm sirkesi 1 kilogramlık kavanoza, yarım kilogramlık kavanoza da yarım çay bardağı ekleyeceğim. Sirke çok sevmiyorsanız azaltabilirsiniz miktarını. Seviyorsanız da çoğaltabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kaynar suyu kavanozun üzerine döküyorum. Suyumu bayağı bir kaynattım. Sıcak değil arkadaşlar, suyumuz kaynar olacak. Direkt ocaktan aldığımız gibi hemen kavanozumuzun üzerine dökeceğiz. Bu kısımda çok önemli. Sıcağıyla temiz sıfır kapaklarımı da 2 geri bir ileri şekilde sıkıca kapatıyoruz. Kapaklarını mutlaka sıfır kullanalım. Eski kapak kullanıp bu kadar zahmetimizi heba etmeyelim arkadaşlar. Kapak kısmı çok önemli. Bu şekilde temiz bezin üzerine ters çevirdim.
Şimdi arkadaşlar ben cin biberde bu ufak gördüğünüz acılı cin biberi de hemen yapacağım turşusunu. Bu şekilde sapları oluyor arkadaşlar. Onları koparabilirsiniz. Temizce yıkadım. Saplarını da koparttım. Hiç bıçakla kesme işlemine gerek kalmıyor. Yine aynı şekilde dibine de 4-5 tane sarımsak ekledim. Sonrasında biberleri ekleyip yine en üstüne de 4-5 kadar diş sarımsağımı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim arkadaşlar. Kaya tuzu ve yine çay kaşığıyla toz şekerini 2-3 parça da limon tuzu ekledim. Bunu da aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben birazcık tuz oranını azalttım bunda. Oğlum çok sevdiği için, oğlum da çok fazla tuzlu sevmediği için tuz oranını azaltmış oldum. Üzerinde temiz bezle örteceğim. Bir gece bu şekilde turşularımı bekleteceğim arkadaşlar. Ertesi gün ters çevirebiliriz. Turşularımı bir gece beklettim. Kapaklarını ters çevirdim. Dolabımda arkadaşlar böyle Meksika acısı biberim de vardı. Bunları da değerlendirmek istedim. Oğlum da çok seviyor acılı. Ben de onun için bunları da yapmak istedim. Hemen sizler için bunun tarifini de paylaşmak istedim. Bir videoda aynı tarifle 3 çeşit biber turşusu yapmış olacağız. Yalnız arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir konu var ki mutlaka bunu eldivenle doğrayın. Ben eldiven kullanmayı pek sevmediğim için kullanmadım. Elimden de acısı 2 gün kadar çıkmadı. Bunu da belirtmiş olayım. Kavanozumun dibine 3-4 diş sarımsağımı ekledim. Üzerine doğramış olduğum biberlerimi de koyuyorum. Biberlerimin arasında 1-2 diş tekrardan sarımsak ekledim. Geri kalan biberlerimi de ekliyorum. Bu turşu da çok güzel oluyor. Çerez gibi yemeklerin yanında yiyebileceğiniz. Toplamda 300 gram kadar yaklaşık biberim vardı. Sizler tabii ki daha fazla yapabilirsiniz. Sarımsaklarımı da bu şekilde ekliyorum. Yine yarım kilogramlık kavanoza aynı sarımsak ölçüleri ekledim. Yani 10-12 diş kadar. Bir tatlı kaşığı dolusu kayalık turşuluk tuz kullandım. Bir çay kaşığı kadar toz şeker. 2-3 parça limon tuzu, iri olduğu için arkadaşlar limon tuzunu 3 parça da eklemem yeterli. Yarım çay bardağı kadar sirkemi de ekledim ve üzerine kaynar su ekliyorum. Sıcak kaynar suyunu ekledikten sonra bıçak yardımıyla bu şekilde kenarlarında hava kabarcıklarını çıkartıyorum ki biberlerimin arasında kaynar su güzelce girsin. Suyumda da azalma oldu bu kenarlarında havalar çıktıktan sonra arkadaşlar. Tekrar suyumu da ekledim. Yeni kapağımı da kapattım. 2 ters bir düz olarak temiz bezimin üzerinde ters çevirdim. Bu şekilde kapattım. Öbür kavanozun üzerinde kapatmıştım arkadaşlar. Bir gece bu şekilde muhafaza ettim. Meksika acılı biberimde bir gece bekledikten sonra kavanozumu ters çevirdim. Öbür gördüğünüz gibi biberlerim de 2 gün zaman geçmesine rağmen çok güzel bir sarı renk aldı. Gördüğünüz gibi artık 5 gün sonra yiyebiliriz. Açabiliriz kapağını. Serin, karanlık bir dolabın içinde evinizin karanlık köşesinde bekletirseniz turşularınız daha güzel olur ve bozulma olmaz arkadaşlar. Mutlaka serin, güneş görmeyen yerde turşularımızı muhafaza edelim. Turşularınızın kapağını açtıktan sonra buzdolabında saklayın arkadaşlar. O şekilde turşularınızın yumuşaklığından bir şey kaybetmemiş olur. Serin, güneş görmeyen yerde 1 sene bile sakladığınızda yine aynı çıtırlıkta olacak turşularınız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.